Merhabalar sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak, Ay ve Sterlium Oğlaklarda dinleyebilir arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi, hatta yıllardır söylediğim gibi. Hoş geldin sevgili Oğlak burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım seni bekleyen enerjiler nelerdir? Hayatında olacak olan sarsıcı gelişmeler nedir? Alacağımız en doğru mesajlar nedir dedik. Şimdi burada arkadaşlar Ay kartı ile bir başladık. Burada senin sezgilerinin çok artması ile ilgili çok güzel bir mesaj verdi. Ve burada sonrasında gelen karta bir bakayım. Ben hemen başlıyorum konuşmaya arkadaşlar. Burada fark ediş var. Bu fark ediş ne biliyor musun? Şu. Eğer bir yalanın içindeysen, yalan ilişkiler, sahte düzen, sahte hayat, yalan arkadaşlıklar, yalan dostluklar, seni mutlu ettiğini düşündüğün ama aslında seni mutlu etmeyen bir şeyin içerisindeysen, sahte ilişkilerin içindeysen ya da seni mutlu etmeyen bir iş sisteminin içindeysen, neyse bunlar bir açığa çıkacak dedi. Bak ilk mesaj bu. Yanılsamalar ile yüzleşeceksin, bu bir. İkincisi, haberler, işaretler mesela bunlar her zaman olur arkadaşlar bu arada. Evren sürekli bizimle konuşur. Çünkü neticede burası bir dünya alemidir ve hepimiz bir sınavdayız. Bunu unutmayalım. Vahiy diyor arkadaşlar, mesajlar, işaretler, hisler, durduk yere düşünürken bile, bir film izlerken bile bu böyleymiş, bu yüzden böyleymiş gibi. Gördüğün rüyalar, hisler, bunlara bir dikkat et. Önümüzdeki üçlü vadeler 3 gün 3 haftalık süre içerisinde 21 Haziran akşamında bunu dinliyor olacaksın. Temmuz ayının 3'üne kadar arkandan dönen işler varsa bunlar açığa çıkıyor olacak sevgili Oğlak burcu. Fakat bu durum seni asla üzmesin. Asla üzmesin. Bu birazcık ders niteliğinde olacak. Ve aslında şunu söylüyor arkadaşlar, bakın. Buradaki mesaj şöyle. Herkes kendi durumuna göre alsın ama. Çünkü herkesin yaşayacağı etki kişilerin yani bireysel derecelerine göre farklılık gösterir. Şimdi burada seni oyalayan etkiler, seni kıran etkiler. Bak burada sistem tarafından çok şanslısın. Gerçekten önün çok açılacak. Burada sana uzatılan çok böyle şanslı bir kupa var. Küçük küçük şeylerle uğraşmak yerine, işte biri sana kötü bir laf söyledi, dedikodu yaptı, iftira attı ya da yalan söyledi, bunu öğrendim. Buna benzer şeyler söyle. Bunu öğrendiğinde asla moralini düşürme. Oldu bitti, kül oldu gitti. Gönder gitsin. Yoluna odaklan, işine odaklan, amacına odaklan. Bu belki de sadece geçmişte yaşadığın kırgınlıkların senin üzerinde oluşturmuş olduğu bir ağırlık da olabilir. Asla bu hilelere, kandırmacalara düşme diyor sevgili Oğlak burcu. İlk mesaj bu. İkincisi, zihin dağınıklığına dikkat et. Çünkü burada yani su dörtlüsünü gerçekten böyle bir kalk oradan diyesim var arkadaşlar. Zihin dağınıklığı, kendine odaklanamamak, memnuniyetsizlik hemen şu an, tam da şu anda bak diyor ki tam şu anda neye sahipsen, bak neye sahipsen. Sistem o şekilde işler çünkü. Bununla ilgili de işaretler alabilirsin. Bak neye sahipsen. Şu an duyabiliyor musun? Duyuyorsun şu an. Dinliyorsun, duyuyorsun. Bazı arkadaşlarım altyazı olarak dinliyorlar. Okuyabiliyor musun? Duyabiliyor musun? Okuyabiliyor musun? Yürüyebiliyor musun? Konuşabiliyor musun? Ya da ne varsa, neyin varsa tam şu anda ona şükret. Teslimiyette kal. Sisteme, akışa uy. Ne varsa o anki elinde imkan neyse o hale şükret. Yani diyor ki bardağın boş tarafına değil de dolu tarafına bak diyor. Çünkü burada bir memnuniyetsizlik var. Buradan çıkman lazım. Şimdi herkes çok para ister, herkes çok başarı ister. Bu zaten verilir arkadaşlar. Önemli olan sürecimizi çok iyi ilerletmektir. Çok zengin olup da yani araştırın bakın, çok mutsuz hayatlar. Para insana mutluluk getirmez. Şan, şöhret insana mutluluk getirmez. Hepsi bir arada olduğu zaman güzeldir. Hepsi bir arada tadında olduğu zaman güzeldir. Ve burada diyor ki acilen kalk, bakın ilk uyarıyı verdi ve hava ası. İlham gelecek. Hareket edemiyorum, keyfim yok, yaşam sevincimi kaybettim diyen arkadaşlarım için özellikle. Burada ilham gelecek. İlham gelecek. İzlediğin şeyler bile sana bir işaret olarak gelebilir. İlham, iletişimde düzenlemeler, hayatınla ilgili yeni bir düzen noktasına geçiş yapacaksın. Şimdi ve su onlusu sonrasında gelecek olan bir mutluluk.
Aile içerisinde mutluluk, sevgi, nimetlerin gelmesi, pek çok Oğlak Burcu arkadaşım evlenebilirsiniz. Evleneceğiniz kişiyle tanışabilirsiniz. Bu onlu vadeler, belki bazılarınız 10. aya kadar bunu gerçekleştirebilir arkadaşlar. Böyle bir etkiden bahsetti. Burada sağlıkla ilgili konuları olan arkadaşlarım varsa, ki pek çoğunuzda korkular, kaygılar, yanılsamalar, bunlar seni çok meşgul ediyor olabilir. Buralarında artık bir düzene gireceğini söylüyor. Yani enerjiler seni destekliyor. Zaten arkadaşlar son yıllarda, yani neredeyse 10 yıldır üzerimizde çok büyük bir karanlık var hepimizin. Ama artık bu karanlık gitmeye başlıyor. Yani o karanlık güç artık böyle pili tükenmeye başlıyor, öyle söyleyeyim. O yüzden şimdi ufak tefek yoklamalar olabilir. Bunları azaltmaya bak. Yani pili bitti, bitecek, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Onlar bir dağılacak ama hani burası bir sınav alemi, yani sınavdayız, bir okul burası. 30 yıl sonra yine gelecek mesela, aynı döngü gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada yanılsamalar var. Eğer korktuğun, kaygı duyduğun, endişe ettiğin konular varsa bunları yapma. Sağlık ile ilgili bir düzenleme sistemine doğru geçiş yapıyor olacaksın sevgili Oğlak Burcu. Şimdi arkadaşlar son kartlarımızı açalım. Ateş Prensi, Ateş Beşlisi. Şimdi bak, burada rakipler var arkadaşlar. Rakipler, düşmanlar, hava grubu, Kova, Terazi, İkizler, Koç, Aslan, Yay, ama etrafında bir tane Yay yok, bir tane Koç yok. Ona göre alın arkadaşlar. Bu senin yeni uğraştığın bir şey değil. Son açılımlarda da oğlaklara hep buna diyorum ya, dikkat edin böyle birileri var diye. Bu senin yeni uğraştığın şeyler değil. Kendi içinde verdiğin çatışmalar da söz konusu. Bırakamadıkların, kendi içinle yüzleşemediklerin, kendinle yüzleşemediğin pek çok şeyle ilgili artık yeni bir başlangıçtan bahsediyor sevgili Kova Burcu. Yaratıcı tarafın ortaya çıkacak. Çok daha şevkli, çok daha hevesli olacaksın. Fakat burada seni bastıranlar var. Üzerine binmeye çalışanlar var. Çatışmalar, sıkıntılar, bir rekabet ortamı. Artık diyor ki bak, burada tamamıyla teslimiyet çalıştır. Şu an kaçıncı burçtayız arkadaşlar? 9. burçtayız. Yok 10. burçtayız. Ve şu ana kadar bu teslimiyetle ilgili, bırakma ile ilgili mesaj her burca geldi. Bir anda bir şeylerin bitmesi, bir anda bırakmak, sana yük olan, seni gerçekten bunaltan pek çok şeyi bırakmak ve yepyeni, çok daha zeki, çok daha hayat dolu, çok daha azimli olabileceğim, ben buradayım deyip ortaya çıkabileceğim bir gücün yüklenmesi var. Bir enerjinin yüklenmesi var. Ve burada kalbinin tam ortasında taç vardır arkadaşlar. Taçlandırılmak, ödüllendirilmek sevgili Oğlak Burcu. Peki. Bitişler var. Belki bazılarınız sıkıntılı ilişkilerinizi bitireceksiniz, sıkıntılı işlerinizi bitireceksiniz. Neyse bu. Burada artık bırakıyorsun. Bağımlılıkların varsa bunları bırakacaksın. Zaten burada yine anka kuşu, benim çok sevdiğim. O resmedilmiş arkadaşlar. O resmedilmiş. Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmak sevgili Oğlak Burcu. Ama hiçbir şey bir anda olmaz arkadaşlar. Sakin sakin. Çünkü sen ne kadar koşmak istesen de bir şeyler bir taraftan seni tutar ya. Yani her şeyi fark ettin, her şeyi uyandın, artık gözünü açtın. Bir taraftan hani sistem birazcık seni çekebilir. İşte o da hani doğru zamanda bir şeylerden korunuyorsundur da aynı zamanda. Şimdi burada iletişimle alakalı işler, medya ile alakalı işler, sosyal medya ile ilgili işler, yurt dışı ile bağlantılı işler. Burası havada mı kalacak diyelim, su ası kalmayacak. Artık hayatına eş zamanlılıklar gelecek diyor sevgili Oğlak Burcu. Hareketlilik gelecek, birlikte yürütülen işler gelecek, mesajlaşmalar da yoğunluklar olacak aynı zamanda. Şöyle yapalım. Yurt dışı ile bağlantılı konular arkadaşlar, beklediğin haberlerin sana gelmesi ve su ası. Artık duygularının şifalanması var. Yani su onlusunun altına geldi. Duygularının artık şifalanması var. Sezgilerinin artması var. Ama hani burada da sezgiden bahsettik ya. Bazı sezgiler yanıltıcı. Yani sahte bir sezgi. Ama burada diyor ki artık o doğru sezgiye gitmek, doğru kişiye, doğru mesleğe, doğru işe gitmeyle ilgili bir durumdan bahsetti. Duygularını bastırıyorsan duygularını bastırma. Yorgunluk çok fazla hakim. Aşırı kontrol seni çok fazla yıpratıyor. Bunu bırakman lazım. Sorumluluklar, görevler, her şeyi ben yapmam lazım. Liste üstüne liste. Alınacaklar listesi. Yapılacaklar listesi. Hep güçlü görünmek zorundayım.
İstemediğim halde bunu yapmak zorundayım. Bunları artık bir bırak diyor ki bırakacaksın, buraya bir şifa akacak. Bu belki hayatına girecek olan bir kişi, atacağın bir adım. Buraya güzel bir güç gelecek. Her şeyi sırtlanmak seni çok yormuş sevgili Oğlak Burcu. Yani burada kendi içinde de verdiğin ciddi bir mücadele var. Artık yavaşla, sakinleş, kendin için, kendi kalbin için, kendi ruhun için. Ve burada kalp, şimdi bak, hava üçlüsü, ateş beşlisi. Kalp kırgınlıklarını o kadar çok bastırıyorsun ki. Eyvallah, buna da eyvallah, buna da eyvallah. Dayanırım, olsun. Ben üstesinden gelirim, ben hallederim diye kendini tüketmek var. Artık burada ben demek var. Yeter demek var, bırakmak var arkadaşlar. Ve tam da bu noktada şifanın hayatına akması var sevgili Oğlak Burcu. Kontrolü bırakman lazım. Her şeyi kontrol etmek, gerçekten teslimiyette kalmak, korkulardan artık arınmak, pek çok şeyden arınmak. Bu konuda destekleneceksin. Ve arkadaşlar ben burada ne var biliyor musunuz? Hani korkular, işte şunlar bunlar bırakmak dedik ya. Hayatına senin derin bir güven gelecek. Gerçekte yani gerçek bir aidiyet duygusu. Kökten güçlenmek var. Yani bazı ödüller gecikmeli gelebilir ama kalıcı olur. Hani dedim ya, evet bir şeyler oluyor ama sanki bir taraftan da bir el beni çekiyormuş gibi. İşte o da doğru zamanı bekleyen bir şey. O yüzden sen üretmeye devam et. Ama en adaletli şekilde, yani her şeyden önce kendine adaletli olman lazım. Yani ne olursa olsun bu seferki başarı yalnızca dışarıdan değil, içinden gelen bir güçle alkışlanacak. Anlatabiliyor muyum? Evet, bazı başarılar elde etmiş olabilirsin, bir şeyleri yapmış olabilirsin. Geçmişe şöyleydim, şimdi böyleydim, indim, çıktım, bindim olmuş olabilir. Bu sefer tam olmak var. O başarıyı, hani az önce bir şey söylemiştim ya, işte yani para mutluluk getirmiyor, o da mutluluk getiriyor. Hepsi tam olduğu zaman çok güzel. Yani öyle bir şeyden bahsetti. Ve burada hava yedilisi arkadaşlar. Fark edemezsen bunu fark edemezsen sevgili Oğlak Burcu, Temmuz ayının 7'sine kadar 7 gün 7 haftalık süre içerisinde bir aldatılma, kandırılma, dolandırılma ve ihanet var burada, kılıç yedilisi. Senden bir şeylerin kaçırılması ya da geçmişte yapmış olduğun bir hata varsa bunlarla yüzleşmek ve doğru yolu bulmak. Ama bu sana karşıdan gelecek olan bir şeyse herkesin yaşayacağı derece farklılık gösterecektir. Bu sende ciddi bir farkındalık oluşturacak. Yani diyor ki eğer burada akıllanmazsan, sınırlarını çizmezsen, bırakman gerekenleri bırakmazsan, hani böyle küçük bir kulağını çekeceğim gibi bir şey aldım yani ben bu hava yedilisinde. Bakalım arkadaşlar başka ne gelecek? Sanki böyle şey mi diyorsun, hani testten mi geçiriliyorum ya, nedir bu? Hani hayat beni mi test ediyorsun? Ama burada diyor ki aslında evren seni daha büyük bir yapının mimarı yapacak Oğlak Burcu. Daha büyük bir yapı. Ve sen sabrınla, azminle, çalışkanlığınla, inancınla bunu zaten hak etmişsin. Ama o güzel enerjini, güzel aklını, fikrini, güzel enerjini, enerji her şey bir enerjidir arkadaşlar, kendine saklaman çok önemli sevgili Oğlak Burcu. Tamam. Her şey bir bütündür. Bu mesajı verdi. Parayla ilgili arkadaşlar, yani bakın toprak beşlisinden direkt yıldıza çıktık. Bittim, iflas ettim, para yok, borçlar, harçlar, yanlış adımlar, yanlış tercihler. Gerçekten bir yalanın içindeydim. Oradan çıkmak var, yıldız olmak var, tanınmak var, ünlenmek var. Tabii herkes kendi mesleğine göre alsın. Hiçbir iş yapmıyorsan da kendi alanında popülerleşirsin. Daha çok yıldızın yükselir, daha çok enerjin yerine gelir gibi. Burada yeniden bir yapılandırmak vardır. Doyum, inanç, ilhamın akması, yıldızla kapattık arkadaşlar. Ve hani bu tam bir, hani şey demiştik ya, anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmak. Toprak beşlisinden, o çaresizlikten, dışarıda kalmaktan, hastalıktan, yokluktan bir anda yıldız aktı arkadaşlar. Bu çok güzel bir şifaydı sevgili Oğlak Burcu. Şimdi ben de burada çok fazla enerji harcıyorum arkadaşlar, biliyorsunuz, ve çok da güzel moral veriyorum. Her ne kadar olumsuzlukları söylesem de. O yüzden buraya kadar geldiysen lütfen abone olmayı unutma. Alma verme dengesini sağlayalım arkadaşlar. Şimdi bir de enerji okumasını yapalım. Oğlak Burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim. Bakalım. Doğurganlık,
Yeni projelere başlamak, aşık olmak, iş değiştirmek ve yeni bereketli bir hayata geçmek için mükemmel bir zaman dedi. Hemen bir bakalım. Arkadaşlar ne gelecek? Ve adalet. Arkadaşlar. Şimdi ben bunun üzerine başka kart almak istemiyorum. Çünkü diyor ki Oğlak Burcu, sana tuzak kuranlara adalet tecelli edecek ve gerçekler ortaya çıkacak diyor. Ya bu hani şey deriz ya, tüylerim diken diken oldu, öyle bir his bıraktı şu an. Yıldız kartı, doğurganlık, üretkenlik, yeni projeler, yeni iş, aşık olmak, iş değiştirmek, başka bir hayata geçmek ve sana tuzak kuranlara adalet tecelli edecek, gerçekler ortaya çıkacak. Her şey o güzel kalbine göre olsun, zorun kolaylaşsın diyorum. Hepimizin zoru kolaylaşsın arkadaşlar. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere, hoşça kal.